Merhaba, evde kendi sebzenizi yetiştirmek ister misiniz? Bugün sizlerle bahçenizin en değerli sebzelerinden biri olacak Brüksel lahanasını nasıl yetiştirebileceğinizi konuşacağız. Doğru yöntemleri kullanarak sadece bir bitkiden yüzün üzerinde minik lahana alabilirsiniz. Peki bunun sırrı nedir? Doğru yetiştirme teknikleriyle sağlıklı ve verimli bir hasat yapmak aslında sandığınızdan çok daha kolay. Eğer daha önce Brüksel lahanası yetiştirmeyi denediniz ama başarılı olamadıysanız endişelenmeyin. Bugün sizlerle tohum seçiminden fide yetiştirmeye, sulama ve budamadan hasada kadar tüm aşamaları adım adım paylaşacağım. Peki, Brüksel lahanalarınızı nasıl daha verimli hale getirebilirsiniz? Videonun sonunda paylaşacağım çok özel bir ipucu sayesinde Brüksel lahanalarınızı sağlıklı ve hızlı bir şekilde büyütebileceksiniz. Bu püf noktasını kaçırmamak için sonuna kadar bizimle kalın. Haydi başlayalım ve Brüksel lahanasının dünyasına birlikte adım atalım. Planlama ve takvimlendirme. Brüksel lahanası yetiştirirken doğru zamanda doğru adımları atmak verimi artırmanın en önemli yollarından biridir. İşte basit bir yetiştirme takvimi. Şubat, Mart, tohum ekimi ve fide hazırlığı. Nisan, Mayıs, fideleri bahçeye dikme. Haziran, Ağustos, düzenli sulama ve gübreleme. Eylül, Kasım, hasat zamanı. Bu adımları takip ederek Brüksel lahanalarınızı en uygun dönemde yetiştirebilir ve sağlıklı bir hasat elde edebilirsiniz. Haydi şimdi adım adım bu aşamaları uygulayalım. Tohum seçimi ve fide yetiştirme. Brüksel lahanası yetiştirmenin sırrı doğru tohum seçiminde başlıyor. Bölgenize en uygun tohum çeşidini seçmek, güçlü ve sağlıklı bir hasat için en kritik adımlardan biri. Türkiye'de en çok tercih edilen çeşitler arasında Long Island Improved ve Catskill bulunuyor. Peki tohumları ne zaman ekmelisiniz? Şubat ve Mart ayları ekim için en ideal dönemdir. Sağlıklı tohumları fide viyollerine yaklaşık 1 santimetre derinliğe ekmeniz gerekiyor. Çimlenme için 15 ila 20 derece sıcaklık aralığına dikkat edin ve toprak yüzeyinin hafif nemli kalmasını sağlayın. Fideler 4 ila 6 hafta içinde 4-5 yaprak oluşturduğunda artık tarlaya dikim vakti gelmiş demektir. Sağlıklı bir fide nasıl olmalı? Yaprakları canlı yeşil, kökleri ise güçlü ve sıkı yapıda olmalıdır. Aşırı sulamadan kaçınarak toprağın nem dengesini korumak bu aşamada çok önemli. Toprak hazırlığı ve dikim koşulları. Peki Brüksel lahanasının sağlıklı büyüyebilmesi için nasıl bir toprağa ihtiyacı var? Organik madde açısından zengin, iyi direne edilmiş ve hafif asidik bir toprak bitkinin gelişimi için idealdir. Toprağınızın pH seviyesi 6 ila 6,8 arasında olmalı. Ağır kirli topraklardan kaçınmalısınız. Çünkü bu tip topraklar suyu fazla tutarak kök çürümesine neden olabilir. Dikimden önce toprağı derinlemesine işleyerek kompost veya yanmış hayvan gübresi eklemek bitkinizin sağlıklı gelişmesini sağlayacaktır. Peki fideleri nasıl dikmelisiniz? Sıra arası 60 ila 70 santimetre, sıra üzeri 50 santimetre olacak şekilde dikim yapılmalı. Dikim sırasında bitkilerin köklerine zarar vermemeye dikkat edin ve hemen ardından can suyu vererek fidelerin kökle bütünleşmesini sağlayın. Sulama ve gübreleme. Brüksel lahanası düzenli sulamaya ihtiyaç duyan bir bitkidir. En uygun sulama yöntemi damla sulama sistemidir. Çünkü bu yöntemle su doğrudan köklere ulaşır ve su israfı önlenir. İlk can suyunun ardından fide büyüyene kadar aşırı sulamadan kaçınmak gerekir. Bitkinin gelişim döneminde toprak sürekli nemli tutulmalı ancak kök çürümesini engellemek için aşırı su verilmemelidir. Gübreleme de Brüksel lahanasının sağlıklı büyümesi için kritik bir adımdır. Dikim sırasında toprağa iyi bir organik gübre karıştırılmalı ve büyüme sürecinde azot, fosfor ve potasyum içeren gübreler dengeli bir şekilde uygulanmalıdır. Büyüme süreci boyunca sıcaklığın 18 ila 22 derece arasında olması bitkinin sağlıklı gelişimi açısından oldukça önemlidir. Hasada yakın dönemlerde azot miktarını azaltarak meyve kalitesini artırabilirsiniz. Siz hangi gübreleri tercih ediyorsunuz? Doğal gübreler mi yoksa ticari gübreler mi? Yorumlarda paylaşın, birlikte tartışalım. Zararlılarla mücadele ve bitki bakımı. Brüksel lahanası çeşitli zararlılara karşı hassastır ve düzenli bakım gerektirir. Özellikle yaprak bitleri, kırmızı örümcekler ve beyaz sinekler en sık karşılaşılan zararlılar arasında yer alır. Kimyasal ilaçlara başvurmadan önce doğal mücadele yöntemleri tercih edilmelidir.
Neem yağı ve sabunlu su karışımı, zararlıları uzaklaştırmak için oldukça etkili bir çözümdür. Ayrıca bitkiler arasında yeterli mesafe bırakmak, hava sirkülasyonunu artırır ve mantar hastalıklarının önüne geçer. Eğer bitkinizde hastalık belirtileri gözlemlerseniz, doğal antifungal çözümler kullanarak hastalıkların yayılmasını engelleyebilirsiniz. Sağlıklı bir bitki gelişimi için yabancı ot mücadelesi yapmak ve düzenli çapalama işlemi uygulamak oldukça önemlidir. Budama ve destekleme. Brüksel lahanası bitkisi büyüdükçe düzenli budama yapılması gereklidir. Budama bitkinin enerjisini meyve oluşumuna yönlendirerek daha verimli bir hasat sağlar. Alt yaprakların düzenli olarak temizlenmesi, hava akışını artırarak hastalık riskini azaltır. Bitkide çok fazla sürgün oluşursa bunların düzenli olarak alınması gerekir. Destekleme işlemi de oldukça önemlidir. Özellikle bambu çubuklar veya kafes sistemleri kullanarak bitkinin dik durmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede meyvelerin toprağa değmesi önlenir ve çürüme riski azalır. Destekleme sistemi aynı zamanda meyve ağırlığını taşıyarak bitkinin kırılmasını da engeller. Hasat zamanı ve bonus ipucu. Brüksel lahanası, ekimden genellikle 90 ila 120 gün sonra hasat edilebilir. Hasat zamanı geldiğinde başçıklar sertleşir ve parlak yeşil renge ulaşır. Hasat sırasında alt başçıklardan başlayarak yukarı doğru ilerlemek en iyi yöntemdir. Peki, hasat ettiğiniz Brüksel lahanalarını nasıl saklamalısınız? Brüksel lahanalarını buzdolabında saklamak için plastik poşetlerden kaçının. Bunun yerine temiz bir mutfak havlusuna sararak hava geçiren bir kapta saklayabilirsiniz. Bu sayede lahanalarınız 1-2 hafta boyunca tazeliğini koruyacaktır. Dondurarak saklamayı tercih ediyorsanız, lahanaları önce birkaç dakika kaynar suya atıp ardından soğuk suya koyarak şoklayabilirsiniz. Böylece doku ve besin değerini koruyarak uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Brüksel lahanalarını saklamanın bir diğer yöntemi ise fermente etmektir. Turşu yaparak lahanalarınızı aylarca saklayabilir ve probiyotik açısından zengin sağlıklı bir besin elde edebilirsiniz. Ve işte söz verdiğim bonus ipucu. Brüksel lahanalarınızın daha sağlıklı büyümesi için evde kendi organik gübrenizi hazırlayabilirsiniz. Muz kabukları, kahve telvesi ve sebze atıkları gibi doğal malzemeleri kullanarak bitkilerinizi besleyebilirsiniz. Sık yapılan hatalar. Brüksel lahanası yetiştirirken bazı yaygın hatalar yapılabiliyor ve bu hatalar maalesef verimi ciddi şekilde etkileyebiliyor. Peki en sık yapılan hatalar nelerdir? İlk hata, yanlış sulama. Brüksel lahanası suyu sever ancak aşırı sulama kök çürümesine neden olabilir. Toprağın fazla nemli kalması bitkinin gelişimini yavaşlatır. Damlama sulama kullanarak suyun doğrudan köklere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir diğer yaygın hata ise yanlış dikim mesafesi. Fideler arasında yeterli mesafe bırakılmadığında bitkiler yeterince gelişemez ve hava sirkülasyonu azalır. Bu da mantar hastalıklarına davetiye çıkarır. Brüksel lahanası fidelerini sıra arası 60-70 santimetre, sıra üzeri 50 santimetre mesafeyle dikmek en ideal yöntemdir. Ayrıca birçok kişi budama işlemini ihmal ediyor. Gereksiz sürgünleri temizlemezseniz bitkinin enerjisi gereksiz yapraklara gider ve verim düşer. Düzenli budama yapmak meyve kalitesini artıracaktır. Gübreleme konusunda yapılan en büyük hata ise fazla azot kullanımı. Aşırı azot kullanımı bitkinin sadece yaprak üretmesine neden olurken meyve oluşumunu geciktirebilir. Dengeli bir gübreleme programı uygulamak ve organik gübrelerle desteklemek en sağlıklı yöntemdir. Ve son olarak en sık yapılan hatalardan biri de hastalık belirtilerini erken fark edememek. Yapraklarda sararma veya kahverengi lekeler görüyorsanız, vakit kaybetmeden doğal antifungal çözümler kullanmalısınız. Peki siz bu hatalardan hangisini daha önce yaptınız? Yorumlarda bizimle paylaşın. Brüksel lahanası yetiştirmek sabır gerektiren ama bir o kadar da keyifli bir süreçtir. Bu adımları takip ederek siz de sağlıklı ve lezzetli bir hasat elde edebilirsiniz. Eğer bu rehber sizin için faydalı olduysa, beğenmeyi ve yeni içeriklerimizden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı ve bereketli hasatlar dilerim.